Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sovyetlere dair yolculuğumuzun bu durağında sizlere dünya sosyalist tarihinde bir dönüm noktası sayılan Marksizm-Anarşizm karşıtlığı konusunu aktarmak istedim. Bu videoda Bolşeviklerin tarihsel olarak neden anarşizme karşı olduklarını örneklerle birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Kesin bir dille söyleyebiliriz ki işçi hareketi içindeki en bilinen iki akım olan Marksizm ve Anarşizm geçmişi çok eski yıllara dayanan kesin bir uzlaşmazlık ve çatışma içerisindedir. Sovyetlerden çok daha öncesine dayanan bu karşıtlık Marksizmin kuramsal kurucusu Karl Marx ve Anarşizmin kuramsal liderlerinden Mihail Bakunin arasındaki hararetli tartışmalara kadar dayanır. 1872 Lahey Kongresi'nde Marx ve Bakunin'in hararetli tartışması ve anarşistlerin kongreden kovulmasının sonucunda ayrım başlamış, teorik mücadele düzeyinde ilerlemiş, Sovyetlerin kurulmasından sonra da Marksistler anarşistlerle mücadele etmeye devam etmişlerdir. 150 yıldan fazladır birbirine tamamen karşıt olan bu iki politik akım günümüzde de halen birbiriyle kıyasıya mücadele içindedir. Aslında özü itibariyle varılması istenen devletsiz toplumsal düzen bakımından Marksizmle Anarşizm genel anlamda benzer hedefleri paylaşır. Ancak bu hedefe nasıl ulaşılabileceği konusunda çeşitli anarşist akımlarla Marksizm arasında derin bir uçurum vardır ve konunun esasen üzerinde durulması gereken yönde budur. Anarşistler, devlet, toplumsal otorite, iktidar ve siyasal baskıların tüm biçimlerinin derhal ortadan kaldırılmasını savunurken, Marksistlerse bunların ortadan kalkmasının ancak egemen sınıfların ortadan kaldırılmasının doğal bir sonucu olacağını, yani egemen sınıfların sömürüsünün sona erene kadar bu aygıtların ezen sınıfa baskı amacıyla kullanılması gerektiğini savunur. Yani Marksist felsefede iktidar ve otoritenin anarşistlerin ileri sürdüğü gibi derhal ortadan kaldırılması imkansızdır. Çünkü ezen sınıflar saldırılarına her zaman devam eder. Bu nedenle devlet ancak proletaryanın sınıfsal mücadelesinin sonrasında kendiliğinden sönümlenerek yok olur. Dolayısıyla Marksist teoride genel anlamda otorite, işçi iktidarı gibi temel konular anarşist kuramdan son derece farklı bir yere sahiptir. Sovyet coğrafyasındaki anarşist tarihe baktığımızda ise bu teorik kuramsal karşıtlıklara ek olarak başka somut tarihsel süreçler de görürüz. Ekim devrimiyle iktidara gelen Bolşeviklerin anarşistlerle mücadelesinin teorik altyapısı buraya dayansa da daha çok somut olarak devrim sonrasında çıkarılan isyanlar, silahlı çatışmalar, soygunlar, cinayetler ve Bolşevik liderlere yapılmaya başlanan suikastlerle ilişkilidir. Dolayısıyla eskiden olan fikirsel tartışmalar devrim yıllarında silahlı alana da kaymıştır. Devrim döneminde ittifak halinde olan Bolşeviklerle anarşistlerin ilişkileri, Bolşeviklerin Lenin'in Marksist teoriye kattığı öncü parti kavramı ve demokratik merkeziyetçilik ilkesinin yürürlüğe konmasıyla kısa sürede bozuldu. Ardından Lenin'in Almanya ile Brest-Litovski anlaşmasını imzaladığı Mart 1918'den sonra kötü ilişkiler doruk noktasına ulaştı. Bolşevik liderler anlaşmanın devrimin ilerlemesi için gerekli olduğunu savunmaktayken anarşistler bunu bir ihanet ve uluslararası devrime yapılan bir eylem olarak gördüler ve anarşistlerin toplumsal kaos başlatma süreçleri başladı. Bunun üzerine Lenin başkanlığındaki Sovyet Halk Komiserleri Konseyi anarşistlerin bu militanlıkları karşısında tüm anarşist grupları silahsızlandırmaya karar verdi. Moskova ve çevresinde 1918 yılının sonuna kadar aylarca süren anarşist kaos sonucunda Bolşevikler kesin bir şekilde anarşistlerle yollarını ayırdı ve kısaca ÇEKA olarak bilinen Tüm Rusya Karşın Devrim ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komisyonu'na bağlı birlikler tüm anarşist örgütleri dağıtmak üzere bölgelere gönderildi ve zaten kitleler üzerinde etkili olamayan anarşist gruplara karşı başarılı oldular. Ardından özellikle Ukrayna'da anarşist gruplar tekrar güçlendi ve Bolşevik güçlere karşı silahlı faaliyetlerde bulundular. Burada anarşistler yıllar süren Özgür Bölge adı verilen bir sistem kurdular. Bu süreçlerden sonra Sovyetler yıllar boyunca dünyanın her yerinde anarşistlere karşı mücadele içinde olmuştur. Evet dostlar, bu kısa özet girişten sonra konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız ve Bolşeviklerin neden anarşistlere karşı olduğunu videonun ilerleyen kısımlarında daha net bir şekilde sizlere anlatacağız. Hem teorik hem de silahlı çatışmalar kapsamında Marksistler anarşistlere daima karşı olmuştur ve tarihsel süreçler bize bunu net bir şekilde anlatmaktadır. İşte size Sovyetlerin anarşistlerle mücadelesinin konu alan yeni belgesel videomuz.
Marksizm ve anarşizm. Öncelikle bu iki uzlaşmaz teorinin temel yapılarına bir göz atarak konuya başlayalım. Marksizm yalnızca bir sosyalizm teorisi değil, aynı zamanda Marx'ın öncülüğünü yaptığı proletaryanın tarihsel ve bütünsel bir dünya görüşü ve bir felsefi sistemidir. Bu felsefi sistem diyalektik materyalizm olarak tanımlanan felsefi öğretiyi içerir. Bu videoda diyalektik materyalizmin uzun ayrıntılarına girmeyeceğim. Bu başka bir videomuzun konusu olacak. Ancak ana hatlarıyla bahsetmemiz gerekirse diyalektik materyalizm dünya koşullarının önemini ve toplumsal ilişkiler içinde işlevsel olan çelişkilerin varlığını vurgular. Bu çelişkiler sadece toplumsal sınıf, emek ekonomisi ve sosyoekonomik etkileşimlerde ortaya çıkan çelişkilerle sınırlı değil, iki gücün yani ezen ve ezilen güçlerin birbirine karşı çıktığı ve karşılıklı gelişmeye yol açtığı bir ilişkidir. İşte bu yüzden Marx, çelişkilerden kaynaklanan sorunlara en etkili çözümün çelişkiyi ele alarak sorunun kökü olan toplumsal örgütlenme sistemlerini yeniden düzenlemek olduğunu savunur. Şimdilik diyalektik materyalizmin bu temel kavramını bilsek yeter. Çünkü teorik düzeyde Marksist düşüncenin anarşizm ile farkı tam da bu konuda başlar. Bir yöntem olarak diyalektik düşünceyi formüle eden Hegel'dir. Marx ise Hegel'in diyalektik düşünüş şeklini tam tersinden çevirerek onu proletaryanın tüm tarihsel süreçlerine uyacak bir felsefe şeklinde diyalektik materyalizm adıyla kuramsallaştırmıştır. Anarşistlerin teorik eleştirileri işte tam da Hegel'de başlamaktadır. Anarşistler Hegel'i devrimi değil restorasyonu savunduğunu söyleyerek onu eleştirmişler ve bürokratik anayasalcılığı mutlak biçimiyle övdüğünü söyleyerek onun diyalektik yöntemini eleştirmişlerdir. Hegel'in devrimci olmadığını Marksistler de savunur ve bu konuda anarşistlerle hemfikirlerdir. Ancak anarşistler konuyu daha da ileri getirerek Hegel'i itibarsızlaştırmak, onun bir gerici olduğunu ispatlamak ve onun diyalektik adı verilen yönteminin aslında bilimsel olmayan bir yöntem olduğunu savunarak tüm diyalektik yöntemi çürütmeye çalışmışlardır. Anarşistlere göre diyalektik metafiziktir ve bilimin metafizikten, felsefeyi de dinsel öğelerden kurtarmak amacıyla diyalektik yöntemin reddedilmesi gerekir. Marx ise diyalektik yöntemin materyalizm ile birleşerek işçi sınıfının tarihsel kuramını meydana getirmiştir. İşte teorik karşıtlık burada başlamaktadır. Diğer yandan anarşist kuramın kurucularından Proudhon'un düşünceleri de Marx tarafından metafizik olduğu gerekçesiyle kıyasıya eleştirilmiştir. Proudhon, dünyada bir kez ve herkes için belirlenmiş, değişmez bir adaletin bulunduğunu ve bunun gelecekteki toplumun temeli olarak atılması gerektiğini söylediğinde Proudhon'a metafizikçi olarak suçlama getiren yine Marx'tı. Proudhon'a karşı diyalektik yöntemi kullanarak mücadele etti ve dünyadaki her şeyin değiştiğine göre adaletin de değişmesi gerektiğini, dolayısıyla değişmeyen adaletin metafizik bir saçmalık olduğunu felsefenin sefaleti eserinde savundu. Bu eser hala felsefi akademilerde başyapıt olarak öğretilmektedir. Yani özetle söylememiz gerekirse diyalektik yöntem anarşistlerin kabul etmediği, Marksistlerin ise yöntem olarak geliştirip materyalist dünya görüşüyle birleştirerek savunduğu bir argümandır. Marksizm ve anarşizm arasındaki en önemli farklardan biri budur. Marksizm ve anarşizm arasında var olan en önemli anlaşmazlıklardan biri de ekonomik yöntemlerdir. Anarşist kuramcı Bakunin, yeryüzünde yaşayan tüm insanlar arasındaki ideal ekonomi ve sosyal dayanışmanın mutlak özgürlük ekseninde hiçbir müdahale olmadan ve kendiliğindenci bir şekilde örgütlenmesiyle sağlanmasından bahsetmiş ve bu görüş anarşistler arasında geniş kabul görmüştür. Marksistler ise sosyalist devrim sonrasında iktidara proletaryanın gelmesi gerektiğini, sosyalizmi kurmak için devrim sonrasında halen altın değeri sömüren burjuvazinin mülklerine el koyulmasını ve üretim araçlarındaki özel mülkiyetin zorla burjuvaziden alınıp toplumsallaşması gerektiğini savunur. Anarşistler, sosyalizmin bireylerin özgürce katıldığı öz yönetim adıyla örgütlenen yapılarla kurulacağını söylerken, Marksistler ise sosyalizmin işçi sınıfının öncü partisi olan Komünist Parti'nin liderlik ettiği proletarya diktatörlüğünden geçtiğini kıyasaya savunmuştur. Benzer olarak anarşistler başka bir otoritenin karışmadığı öz yönetim örgütleriyle sosyalist ekonominin kendilerindenci bir şekilde gelişeceğini savunurken, Marksistler tam aksine işçi sınıfının ve onun öncü partisinin toplumsal üretimi planlama ve organize etmesinin gerektiğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu birbirine doğası gereği zıt örgütlenme biçiminin uyuşması hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Açıkça görüldüğü üzere anarşist ve Marksist kuramlar sosyalizmin inşası konusunda tam aksi yönde teorilere sahiptir.
Anarşistlerin tüm otoritelere ve iktidarlara karşı çıkmaları, sosyalist devrimden sonraki toplum modelinin nasıl olacağı konusundaki tutumlarında da belirleyici olmuştur. Çünkü anarşistler iktidarın derhal lağvedilmesini ve devrimin hemen ardından devletsiz bir toplum modeline geçişi savunmuşlardır. Bu nedenle Marksistler ve anarşistler arasında Ekim devrimi konusunda da temel bir kavrayış farklılığı bulunur. Şimdi gelin bu konuya geniş bir kapsamda göz atalım ve Ekim devriminde ve sonrasında anarşistlerin tutumlarına bir göz atalım. Bilindiği üzere Bolşevikler Marx ve Engels'in felsefesini rehber kabul eden Rus Marksistleridir ve bu nedenle bir sonraki bölümde Bolşevikler olarak ele aldığımız tüm tanımlar Marksistler olarak anlaşılmalıdır. Ekim devrimi tüm sosyalist gruplarda olduğu gibi anarşistlerde de heyecan yaratmıştır. Ancak anarşistlerin temel sevinci genel olarak bu devrimin uzun zamandır hayalini kurdukları devletsiz toplumu direkt olarak yaratabileceğini düşünmelerinden ileri gelmiştir. Bu nedenle devrimin ilk yıllarında Bolşevik anarşist ittifakları kuruldu. Moskova'da devrim sırasında anarşist askeri gruplar kritik görevler aldılar. Beyaz Ordu birliklerini Kremlin'den, Metropol Oteli'nden ve diğer bazı önemli binalardan uzaklaştıran onlardı. Ekim 1917'de kurucu meclise yapılan saldırıya liderlik eden anarşist bir denizciydi. Bu süreçte anarşistler devleti direkt olarak davet edeceklerini düşünerek sevinçle ve hınçla hareket etmişlerdir. Anarşistler devletin yerine Sendikalar Federasyonu'nun kurulmasını ve fabrika ve işletmelerin işçi grupları tarafından ele geçirilmesini savunuyorlardı. Bu amaçla metal işçileri, liman işçileri ve fırın işçileri sendikalarıyla çok sayıda fabrika komitelerini kontrol etmeye başladılar. Bu süreçte tıpkı Bolşevikler gibi toplumsal devrim çağrısında bulunarak geçici hükümetin devrilmesini ve emperyalist savaşlara son verilmesini savundular. Bu süreçte kurulan Petrograd Sovyeti olarak bilinen Petrograd'daki işçi ve asker temsilcileri konseylerinde anarşistler de yer almaya başladı. Ancak bu ittifak Bolşevik lider Vladimir Lenin'in işçi sınıfının öncü partisinin devlet mekanizmasını ele geçireceği ve sosyalizmi bu yolla kuracağına dair teorisinden dolayı kısa sürede bozuldu. Bolşeviklerin Komünist Parti yoluyla yerel Sovyetlerde anarşistleri yönetmesiyle birlikte ittifaklar daha da bozuk bir hale geldi. Ardından Bolşeviklerin Mart 1918'de Almanya ile Brest-Litovski anlaşmasının imzalaması sonrasında anlaşmazlık doruk noktasına ulaştı. Anarşistler bu anlaşmayla Lenin'in devrime ihanet ettiğini ilan ettiler ve dünya devrimi fikrine karşı bir anlaşma imzaladığını savundular. Nisan 1918'e gelindiğinde Bolşeviklerle mücadele için anarşist evler kurulmaya başlandı. Moskova anarşistlerinin silahlı müfrezeleri yaklaşık 25 malikaneyi işgal etmişti ve buraları karargah olarak kullanmaya başlamıştı. Anarşistlerin bu evlerden Sovyet iktidarına karşı silahlı ayaklanma başlatacakları ve bu amaçla hazırlıklar yaptıkları dönemin gazetelerinde sıkça yazılmaktaydı. 11 Nisan gecesinin ÇK, Kara Muhafızlar olarak bilinen bu silahlı anarşist grupları silahsızlandırmak için yaklaşık 5000 Bolşevikle birlikte bir operasyon başlattı. Bunun üzerine silahlı çatışmalar başladı. Yaşanan olaylarda pek çok anarşist, Bolşevik ve Kızıl Ordu askeri hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Sovyet devletinin kara muhafızlara karşı olan tutumu çok daha sertleşti ve anarşistlerle topyekün mücadele dönemi başlamış oldu. Bu dönemde anarşistlerin bastırılmasının bir parçası olarak bir siyasi kampanya başlatmaya gerek duyulmadı. Çünkü bu grupların halk nezdinde hiçbir politik gücü veya desteği yoktu. Güçleri silahlı grupların askeri gücünden ibaretti. Ancak ardından iç savaş döneminin çalkantılı döneminde politik güç kazandılar ve Sovyet iktidarına karşı savaşan çok sayıda müfreze kurdular. Rus iç savaşının devam ettiği dönemde Ukrayna'da Nestor Makhno, Maria Nikiforova gibi anarşistlerin önderliğindeki gruplar bölgede büyük bir siyasi askeri güç olmuştu. Aylar hatta yıllar boyunca bölgede Bolşeviklere karşı sokak çatışmaları gerçekleştirdiler. Bu süreçte anarşistler bir yandan Bolşeviklerle, diğer yandan da Brest-Litovski anlaşmasıyla Ukrayna'yı işgal eden Alman birliklerine karşı savaşmaktaydı. 1918 yılında başlayan anarşist-Bolşevik çatışmaları 1920 yılına kadar devam etmiştir. Bu harekete Makhno'nun adı verilerek Mahnovçina hareketi denilmiştir. Makhnovçina, Makhnovçina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre
Ils sont rouges de notre sang. Mart 1921'de Kronstadt ayaklanması anarşist ayaklanmaların dönüm noktasını oluşturur. Bolşevik hükümetten hoşnut olmayan anarşist gruplar ayaklanma başlatarak bir dizi reform talep ettiler. Bu talepler şunları içermekteydi: Bolşevik iktidarının azaltılması, anarşist grupları da içerecek şekilde yeniden seçilen Sovyetlerin kurulması, savaş ekonomisinden çıkılarak köylüler ve işçiler için ekonomik özgürlüklerin sağlanması, İç savaş sırasında oluşturulan bürokratik hükümet organlarının dağıtılması, ordudaki ve fabrikalardaki Bolşevik müfrezelerin kaldırılması ve savaş nedeniyle kaldırılan işçilerin siyasi haklarının geri verilmesi. Anarşistler başta Bolşeviklerle bir silahlı çatışma beklemiyordu ve taleplerinin meşru talepler olduğu konusunda ısrar ediyorlardı. Kronstadt'tan Petrograd'a şehrin grev ve protestolarının durumunu araştırmak üzere gönderilen bir anarşist heyetin tutuklanıp ortadan kaybolmasının ardından gerginlik büyüdü ve anarşistler silahlanmaya başladılar. Bu süreçte çok sayıda Bolşevi rehin aldılar ve çatışmalar büyüdü. Buna karşılık olarak Bolşevikler tutuklu olan çok sayıda anarşistin idam etti ve isyancıların akrabalarını rehin aldı. Bu zaman diliminde Bolşevikler görüş olarak ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı anarşistlerin her zaman bir tehlike olduğunu ve isyanın zorla bastırılmasının gerektiğini savunurken diğer kısım taleplerin haklı olduğunu ve çatışmayı sona erdirmek için müzakere edilmesinin gerektiğini savunmaktaydı. Anarşistler ise tek bir görüşü savunuyordu: Ekim devrimi ideallerine ihanet edilmişti, şiddet yanlısı, yozlaşmış ve bürokratik bir rejim kurulmuştu. Bu nedenle iktidarın yeniden seçilmiş ve içerisinde anarşistlerin de yer aldığı Sovyet konseylerine verilmesinde ısrar ediyorlardı. Lenin'e göre Kronstadt'ın talepleri tamamen anarşist ve küçük burjuva bir karakter sergiliyordu ve Beyaz Ordu'dan çok daha büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bolşevik liderler isyancı liderlerin Rus popülizmine benzediğini düşünüyorlardı. Lenin'e göre ne kadar popüler olursa olsun ülkenin savaş yıllarında binlerce ayrı komüne bölünmesi fikri merkezi Bolşevik iktidarının sona ermesine yol açacaktı ve Beyaz Ordu'nun zamanla yeni bir gerici rejimle geri dönmesinin tehlikesini doğuracaktı. Bu nedenle bu anarşist isyanın derhal bastırılması gerekiyordu. Bolşeviklerin Kronstadt'a yönelik askeri operasyonları ayaklanmanın başlamasından bir hafta sonra başladı. Saldırıya yaklaşık 25.000 Kızıl Ordu askeri katılmıştır. Anarşist güçlerin sayısı ise yaklaşık 18.000'dir. 10 gün süren şiddetli çatışmalar sonrasında isyan bastırılmıştı. Kaynaklara göre yaklaşık 1000 anarşist isyancı ve bununla birlikte 2000 Bolşevik hayatını kaybetmiş, binlercesi de yaralanmıştır. Hayatta kalan anarşistler ise Finlandiya'ya göç etmiştir. Kronstadt ayaklanması tarihsel olarak Sovyetlere karşı gerçekleşen son büyük anarşist isyan olarak anılır. Bu süreçten sonra anarşizme dair mücadele çok daha kapsamlı bir hal almıştır ve anarşistlerin Sovyetler içerisinde örgütlenmesine Sovyetlerin dağılma dönemine kadar asla izin verilmemiştir. Hatta İspanya İç Savaşı'nda bile Sovyetler anarşistlere hiçbir destek vermeyerek aynı görüşünü sürdürmüştür. Evet dostlar, bu videoda sizlere Bolşeviklerin neden anarşizme karşı olduğunu hem felsefik hem de tarihsel olarak anlatmak istedim. Anarşistler ideolojik olarak tüm iktidarların derhal lağvedilmesini savundukları için hiçbir devletin proleter olamayacağını ve bu iddiada kurulsa bile zamanla yozlaşma geçireceğini savunmuşlardır. Bolşeviklere göre ise işçi sınıfın öncü partisi olan Komünist Parti eski devlet aygıtını ele geçirmeli ve burjuva sınıfına karşı mücadele etmelidir. Dolayısıyla iki görüşün de nihai hedefi devletsiz bir toplumu olsa da Marksizm ile anarşizm arasında çok net sınırlar olduğunu görebiliriz. Sizlere bu videomuzda işte bu ayrımların neler olduğunu kısaca anlatmak istedim. Umarım konu hakkındaki bilgilendirici videomuz hoşunuza gitmiştir ve videoya dair sizden bir beğeni almışızdır. Eklemek istedikleriniz veya eksik olduğunu düşündüğünüz konular var mı? Varsa lütfen aşağıya yorum halinde yazın, hep birlikte inceleyelim, tartışalım. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerinin konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer Sovyet belgesellerimize göz atmak isteyen dostlar için de tüm belgesellerimizin olduğu linki sağ üstte bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Sovyetlere dair pek çok konu yine anlatılmayı bekliyor. İleride çok sayıda konuyu ele alıp sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri takipte kalmak için de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.